içinde bulunduğumuz bu nesli taparcasına para peşinde koşan büyüklerimiz inşa etti. Şikayet edeceğimiz gelecekteki nesli ise bizler bugün inşa ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Toplumu ayakta tutan en büyük etkenlerden birisi ahlaktır. Ne yazık ki artık günümüzde insanlar ahlak kavramından iyice uzaklaştılar. Ve bu durum toplumun her kesimine, her yaşına yayıldı. Yani küçücük çocuklarda bile neler duyuyor, neler görüyoruz. Farkında değiliz belki ama bu durum bizi büyük bir felakete doğru sürüklüyor. Ancak her gelen nesil bir öncekine göre daha da ahlaktan yoksun bir hale geliyor. Yani bizden önceki neslin yapmadığı ahlaksızlıklar bu nesilde daha da yaygın bir hale geldi. Bizden sonra gelenler de bizim yapmadıklarımızı yapar hale gelecekler. Bakın bazı örnekler verelim. Mesela ben küçükken insanlar Ramazan aylarında oruç tutmasalar dahi milletin içerisinde yiyip içmezlerdi. Ramazan ayında açık olan restoranlar camlarına gazete kağıtları örter veya dışarıdan perde çekerlerdi. Yani insanların tuttukları oruçlara saygı gösterirlerdi. Bugün artık millet Ramazan ayında sokakta yiyor, içiyor. Restoranlar ise Ramazan ayında bırakın camlarına perde çekmeyi, millet dışarıda yemek yesinler diye dışarılara masa atıyorlar. 10 sene sonra bakalım ne olacak? Başka bir örnek olarak eskiden yaz aylarında sokaklardaki çıplaklık bu kadar çok fazla değildi. Açık kızlarımız dahi bir edep çerçevesinde giyinirlerdi. Şimdi insanlar artık açılmayı bambaşka bir boyuta taşımışlar. Muhtemelen 10 sene sonra bugünkünden çok daha kötü giyinecekler. Allah Müslüman gençlerin yardımcısı olsun. Sonra mesela okullarda sevgili ve flört işleri de artık iyice yaygınlaştı. Hatta lise çağındaki gençler arasında bile zina olduğunu duyar hale geldik. Haberlerde bunlarla ilgili birçok şeyler görüyoruz. Allah çocuklarımızı, evlatlarımızı muhafaza eylesin. Ahlaki bozulma sadece bunlarla da sınırlı değil. Her alanda ahlaksızlık giderek yaygınlaştı. İş hayatında, ticarette, aile ilişkilerinde dehşet bir yozlaşma var. Herkes birbirini nasıl aldatırım, nasıl kandırırım diye düşünüyor. Çocuklar ise anne babasına hiç saygı göstermiyor. Tabii bu durumun bu hale gelmesinde bizden önceki neslinde suçu var. Onlar evlatlarını hep para kazanma, mal biriktirme odaklı yetiştirdikleri, doğru düzgün dini terbiye vermedikleri için bu nesil bu hale geldi. Şimdi aynısını bizler çocuklarımıza yapıyoruz. Onları hep maddiyat odaklı yetiştiriyoruz. Düzgün bir dini terbiye veya dini eğitim vermiyoruz. İşte bu yüzden bizden sonraki gelecek olan nesil bu nesilden daha da berbat bir hale gelecektir. Şunu unutmayalım. Geleceğimizi düzeltmek bizim elimizde. Evlatlarımızı ahlaklı birer insan olarak yetiştirmeliyiz. Onları sadece para kazanma, mal mülk sahibi olma düşüncesiyle yetiştirirsek eğer ileride bu evlatlarımız bizim başımıza bela olurlar. Eğer bu şekilde devam edersek 10-20 sene sonra gelecek olan neslin çok daha kötü bir yaşayış tarzı olacak. Ve sonra bizler de şunu diyeceğiz. Yahu bu yeni nesil gençler ne kadar da ahlaksız bir nesil oldu böyle. Yani büyüklerimizin bizler için söylediklerini bizler de küçüklerimiz için söyleyeceğiz. Ama şunu unutmayalım. İçinde bulunduğumuz bu nesli taparcasına para peşinde koşan büyüklerimiz inşa etti. Şikayet edeceğimiz gelecekteki nesli ise bizler bugün inşa ediyoruz.